9 yıldır ben Asya'dayım. Güney Kore'de yaklaşık 5-5,5 yıl kadar kaldım. Hani yurt dışında yaşamak nasıl, çalışmak nasıl? Kore ve Japonya'yı karşılaştıracak olsam. Genel yani. O zaman şöyle söyleyeyim. O parayı ödüyorsun ama o paranın herhangi bir dönüşü yok çünkü Irkçılığa maruz kaldım. ve dediğim kişi Amerikalı. Hani düşün yani Amerikalı bile gördüm ya bunları. Hani Sağlık sistemi nasıl? Kore'de birçok şey yaptım aslında. Hani böyle o Türkiye'deki hayat mı, buradaki hayat mı? Bir aylık kazancım bulabiliyorsun. Masrafları çıktığında minimum ne kadar kalır? Nasıl peki kanka kiralar genel olarak? Herkese yeni bir bölümden Merhabalar. Merhaba. yarışmaya nereden katılıyoruz ilk önce oradan başlayalım. Tokyo'dan diyebiliriz sanırım artık. Sonuçta evet. ev artık yaşam burada. Ben Fethi. Yaklaşık 8-9 aydır Tokyo'ya yerleştim yani Japonya'ya. Bundan öncesinde ben de arkadaşlar böyle bir vesile gibi bir gezgindim. En azından gezgin demeyeyim de geziyordum diyelim. Ama artık biraz daha işte yaş ilerledikçe, biraz daha nakit ihtiyacı arttıkça haliyle çalışmak için bir yerlerde bir şeyler yapmam gerekiyordu. O yüzden de Tokyo'yu seçtim. Daha öncesinde 5 defa gelmiştim çünkü buraya. O yüzden de ekonomik olarak çok iyi durumda olan ülke, aynı zamanda güvenli ülke olarak burayı seçtim. Şimdi de artık Tokyo'da bir 8 aydır falan çalışıyorum. Emin değilim o kısmına tam. 7 ay ya da 8 ay oldu. Sen de ben gibisin kanka. Zaman Kanka, evet. konusunda zaman çok hızlı geçtiği için takip etmeyi Bu aslında bırakıyorsun gezerken yani. kayboldu biliyor musun hani Evet, bu evet. özellik. Normalde şey yoktu mesela böyle tarihleri çok iyi hatırlardım ama artık böyle bazı konularda acaba Alzheimer'ım oluyorum diyorum. Çünkü tarihle alakalı bazen bazı şeyleri çok çabuk unutuyorum. Mesela artık şu an çalıştığım işte şey kesersin böyle hani fiş tarih. kesiyorsun. Yani biz, hani burada roşişo falan diyorlar buna. Kesiyorum, tarih atacağım bazen 2024 yazıyorum, tamam mı? Hani 2005 hiç aklıma gelmiyor. 2025'e ben de giremedim daha. Ben de 2024'te kaldım. Ben bu bunu arada. sürekli soruyorum arkadaşlar, tamam mı? Tarihi sorarken böyle. Şeyden geliyor galiba ya. Böyle gezerken zamanla ilgili bir sıkıntın olmadığı için o salıyorsun zaman kavramı sende olmuyor. Hı hı. Oradan sonra devamı geliyor gibi. Aynen öyle. Güzel bir şey ya. Zamanı umursamadan yaşamak bence çok güzel bir şey ya. Kanka kesinlikle çok güzel. Bazen her ne kadar Alzheimer olduğunu düşündürse de gerçekten güzelliğinde de ya. Hani çünkü şey yok, böyle bir zamanla alakalı bir beklentin yok. O zaman hani tamamen senin elindeymiş gibi hissettiriyor bazı durumlarda. Bu arada Fetih gezmeye çalışıyorum dedi de Türkiye'den çıkalı kaç yıl oldu? 9 yıldır ben Asya'dayım. Yani 9 yıl önce Türkiye'den ayrılmıştım. Güney Kore'de yaklaşık 5-5,5 yıl kadar kaldım. Onun dışında diğer ülkelerde işte Tayvan'dır, orasıdır, burasıdır, carttır, curttur, geze geze. Ama aynı zamanda da dilini de öğrenmiş. Kore'nin Helal olsun. o 5 yıllık sürede Kore'yi de öğrenmiş Korece'yi. Evet. Kore'yi öğrenmiş. Kore'yi de öğrendim. Abi sokak sokak gezdim bu arada. Harbiden hani Kore'yi de öğrendim yani. Arkadaşlar mesela gidenler oluyor. Daha geçen gün mesela dedim işte bir öğretmenle tanışmıştık biz burada. O mesela Kore'de bir şey soruyor. Pat cevabını verebiliyorum. Hala hatırlıyorum diyorum Çok mesela iyi. böyle. Evet. Öyle şey sormak istiyorum kanka. 2 kere 2. Sanırım 5. Bu bölüm böyle biraz daha hani yurt dışında yaşamak nasıl, çalışmak nasıl, Japonya nasıl, Kore'den de sorular soracağız. Çünkü Kore'de 5 yıl yaşadı şu an Fethi. Onun dışında mesela 6-7 Kesinlikle. ayda Kamboçya'da yaşamış mesela. Böyle aslında hep gitmek böyle insanların yaşamak istediği ülkeler ama cesaret edemediği şeyler. Onların hakkında böyle ufak ufak sorular soracağız. Oradan da umarım siz de faydalanırsınız. Fethi ile biz Couchsurfing aracılığıyla tanıştık. Sağ olsun bize evini açtı. Öyle teşekkür ederiz her Ya. şey için. Biraz daha benim de Geçmişten ihtiyacım gelen- var aslında. Hani çünkü ben de baktığın zaman Couchsurfing'de kaldığım insanların evinde nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çünkü sadece kalmak için olmuyor muhabbet. Aynı zamanda arkadaş da ediniyorsun. Mesela şu an Kore ve Japonya'yı karşılaştıracak olsan. Artılarıyla eksileriyle aklına gelenler İş neler? olarak mı? Genel yani. O zaman şöyle söyleyeyim, parça parça anlatayım. Kore'de ve Japonya'da artı noktaları da var iki ülkenin de. Ama aynı zamanda eksi noktaları da var. Yaşamak için neresi dersen, keşke Kore'deki o yumuşak yaşamı Japonya'ya hani böyle Yumuşak enjekte edersek. derken? Çünkü nasıl söyleyeyim, Japonlarda biraz sert bir mizaç var, tamam mı? Yabancılara karşı da olsa, kendi işlerinde de olsa. Ki dillerinde bile Güney Kore'ye yani Güney Kore ile kıyasladığımızda dilleri bile o şekilde. Biraz daha şey böyle kuralcı, katı bir ülke aslında Japonya. Bu bir konuda iyi, güzel ama bazen çok zorluyor. Bu zaten sadece değil, hani sadece yabancıları değil, bizi değil sadece. Kendi halkını bile çok zorluyor bu durumlarda. Ki biliyorsunuz ki intihar oranlarını zaten. Çok fazla evet. Aynen öyle. Ama Güney Kore biraz daha şey bu konularda. Biraz daha yumuşak davranıyor. Evet, kuralları var oranında. Hani sadece en basitlerinden bahsediyorum. İşte çöpleri ayrıştırarak atıyorsun. Bu Veya olay bana çok garip geldi. Sen anlattın. Biraz ufaktan istersen ondan da bahsedebiliriz. olur. Geri dönüşüm evde mecburen geri dönüşüm yapmak zorundasın hepsini. Ne bileyim şişeye ayrı, tenekeye ayrı, yanabilir organik
Atık. Atıkları ayrı yapmak zorundasın. Eğer ayrı yapmazsan ne oluyor? Ayrı yapmazsan cezai yaptırımlar oluyor. Yani bu da nasıl oluyor? Senin çöpünün içerisinden bir fiş çıkıyor. Seninle alakalı işte adresin yazıyor. Uber'den bir sipariş yaptın ama orada adres yazıyor mesela diyelim. Ondan bile bakıp senin adresine getiriyorlar. Ya çöpünü kapıya koyuyorlar ya da şikayete kadar götürüyorlar bunu. Sana ceza yaptırma uyguluyorlar belediye tarafından. Birçok şey oluyor aslında bu tarz. Yani çöp atarken bile düşündürüyor aslında ülkeler. Güzel ama bu kadar abartmaya da gerek yok bence ya. Yani bence de gerek var. Neden diye sorarsan abi şimdi görüyorsun hiçbir yerde çöp konteyneri yok ama hiçbir yerde çöp de yok. Evet o da Evet. güzel bir şey. Baktığın zaman. Birçoğu insanı görsün mesela bir şey alsın marketten veya işte herhangi bir yerden alsın sokakta yürürken yesin. O adam veya işte kadın artık her neyse onu takip edersen görürsün. O poşeti veya çöpü Direkt çantasına koyuyor. atıyor. Burada biraz daha böyle şey çantaya girmeye başlıyor. Çünkü konteyner yok burada. Çöp Ya atabileceğin bir yer elinde yok. taşısan hani 15 dakika taşı 15 dakika yürü sokakta bulamazsın. Çünkü. Evet. O Marketten kadar gelmediği zor sürece. ki. Hani biz şey yapıyorduk artık en son. Ne bileyim bir Lawson görüyorsun veya Eleven görüyorsun. Eleven'a gireyim de çöpe atayım diye giriyordum ben artık. Adamlar kurala uyuyor. Hani o kadar kuralcılar ki. Mesela diyelim işte ben devlet başkanı olayım veya işte artık o kuralları kim yazıyorsa. Hani. Mesela diyeyim ki işte abi evinizde masa olmayacak. Adamlar bunu sorgulamıyor, okey diyor. Anladın mı? Böyle bir durum var mesela. Evin içerisinde kimse görmeyecek bunu ama adamlar o masayı koymuyor eve mesela anladın mı? Ne söyleniyorsa bunu yapıyorlar. Sanırım bilmiyorum tepedekilerin bir bildiği mi var diyorlar hani. Mesela şu yatağa diyelim işte ben bunu bırakacaktım normalde ama Couchsurfing düşündüm. Gelen misafirler olacak dedim bıraktım. Yatağı dışarı bırakırsam da oradan bırakamayacağım. Öncelikle markete gideceğim. Marketten bunun ölçülerini vereceğim, ağırlığını vereceğim. Sonra belediyeyi arıyorsun. Oradan kağıt alıyorsun, belediyeyi arıyorsun, belediye sana gün veriyor. Diyor ki biz şu gün geleceğiz, şu saatte orada olacağız. Okey diyorsun, bunu o saatte oraya koyuyorsun, gelip alıyorlar. Yoksa yok yani. Ama bunun için de bir ücret ödüyorsun tabii. Böyle bir Bunu durum da işte var. ücretini markete ödüyorsun, o ölçülerini, boyutunu söyleyerek. Kore'de de öyleydi. Ben Kore'de işte evimi boşalttığım zaman bayağı para ödemiştim. Hatta bu yüzden, bu sebepten dolayı da şey var. Evlerde mesela eşyalı bırakıyorsun ya hani böyle. Eve ilk girerken senden para alıyorlar fazla fazla. Birçoğu buna hava parası diyor. Çünkü bu paranın geri karşılığı yok. Yani depozito gibi değil. Evet. Ya bir kiradan fazlası oluyor. 2 kira ücreti kadar da olabiliyor. Bazı yerler 3 kira ücreti kadar oluyor. O parayı ödüyorsun ama o paranın herhangi bir dönüşü yok. Çünkü ev sahibi kendini garanti altına alıyor. Çünkü Japonya'da çok fazla böyle evini bırakıp gidenler oluyor. Eşyaları boşaltmadan bu da ev sahibine yük oluyor. Çünkü bir eşyayı bırakmak deli paraya oluyor. Hani burada 3-5 eşya var belki. Bir stüdyo daire burası ama şeye baktığın zaman 3+1, 2+1, 1+1 gibi daireler daha çok fazla eşya alıyor. Hali eşya ne kadar artarsa fiyat o kadar fazla oluyor. Bundan sebep de işte ev sahipleri çok fazla para alıyor. İşte temizlik parası diyorlar, garantör fee diyorlar, onun parası bunun parası derken gittikçe artıyor böyle Ya ilk Hong girişte. Kong'da da bu kadar böyle mi tam bilmiyorum ama bu tarz bir şeyler var. Hani sıkıntı kafana göre bırakamıyorsun, çıkaramıyorsun falan. Şöyle söyleyeyim mesela Hong Kong özelinde konuşayım. Bu Gökhan abigilin köpeği vardı. Köpeği vefat ediyor. Köpeğini gömmek için yine izin alıyorsun, özel izin. Ve para veriyorsun. Köpeği gömeceksin yani ne kadar para ödemişler biliyor musun? Köpeği gömmek için sadece 80.000 TL ödüyorlar. Oha, çok para be. Öyle bir durum var yani. Zor değil aslında ama alışılacak şeyler. Hani öğrendikten sonra zaten şey oluyor artık. Onu buraya atmak yerine buraya atıyorsun sadece anladın mı? Hani öyle bir durum var. Onun dışında işte şöyle bir durum var. Irkçılık muhabbeti. Birçok insan da aslında şey yaptı böyle sordu. Sen zorlandın mı veya böyle bir hiç ırkçılığa maruz kaldın mı? Irkçılığa maruz kaldığımı söyleyemem ama şöyle bir durum var. Turistken yani geziyorken çok daha farklıyken, içlerinde yaşıyorken çok daha farklı oluyor. Öyle bir durum var. Lifestyle. Kesinlikle geziyorken. Birçok insan var mesela bak daha 2 gün önce bir Amerikalı'yla tanıştım. Turist bir Amerikalı mı? Turist Burada bir Amerikalı rezident ama gibi. bu yaklaşık bir 10 yıl önce falan burada yaşamış. Bir 3 yıl kadar kalmış. Şey diyor, tekrar gelmişti. Bu sefer 3 aylığına gelmiş. Sigara içerken şey dedi, ne kadar oldu dedim. Çok fazla olmadı ya, bir 8 ay kadar oldu dedim Japonya'da. Bunu aldın değil mi dedi. Evet dedim. Hani şey olarak bunu aldım derken Japonya'yı hiçbir şekilde kötülemek istemiyorum. Sadece dedim yani ben de geziyordum. Sabit yaşamdan dolayı ben bunu aldım. Bundan sonra dedi ki ben dedi burada 3 yıl yaşadım. Ve dedi Japonya dedi 2 hafta yeterli dedi. Hani 3. haftayı görmemek lazım dedi. Çok farklılık görüyorsun dedi. Çok fazla Amerikalı adam ve çok fazla ırkçılığa maruz Ve kalıyorsun bu dedi. dediğin kişi Amerikalı yani. Ve dediğim kişi Amerikalı. Hani düşün Milletin yani Amerikalı imrenerek bile baktığı bir ülke. evet. Amerikalılar bile ırkçılığa uğruyor ve bunu hissedebiliyorlar. Gerçekten öyle ama hani ülke ayırt etmeksizin bunu hissedebiliyorsun. Bir şey oluyor de doğrudan gaijin oluyor mesela. Gaijin yabancı işte şeyler için kullanıyor. Biraz daha ırkçı olarak söylüyorlar. Tonlamayla sanırım. Doğrudan gaijin oluyorsun. Ve böyle yüzüne bir şey yaparken yanında konuşurken gaijin mayjin muhabbetlerini duyabiliyorsun. Mesela metroda bir yere oturuyorsun yanından kalkıp adam başka bir yere gidiyor. Biz oturduğumuzda bizim yanımız boş olsa da çoğunlukta oturmuyorlar, ayakta Evet. bekliyorlar.
Hatta Vesile çoğu zaman şey diyor. Bunlar niye oturmuyor ya falan oluyor. Hani bizim özürümüzde değil de genel olarak oturmuyorlarmış gibi hissediyorum bu Bu sefer. tam olarak bak şey var. Genellemeyi hep de hepsi ırkçı olarak bakıyor. Yani bakıyor diyemeyiz. Bazılarında şu da var. Çekingen de davranıyor olabiliyorlar. O da var. Ondan dolayı da oturmayan çok var ama sen yanına oturduğun zaman böyle sana şey gibi bakıp kalkanlardan zaten Biz onu anlayabiliyorsun. hiç yaşamadık. Ben onu yaşadım açıkçası. Gördüm ya bunları hani daha öncesinde de görmüştüm ama böyle işte turistsin ya böyle Bence geziyorsun. Çok Çok saygısız. umursamıyor ya, fark Çok etmiyorsun. umursamıyorlar aynen. Aynen öyle. Peki bunu Kore'de de yaşadın mı yoksa bu Japonya özelinde bir durum Kore'de mu? de var bu. Kore'de ben Kamboçya'da- daha çok olduğunu duydum. Evet Kore'de şeyler çok. Ama Bu- Kore'de Türk biraz daha yoğunlukla sanırım. Bu çalışmaya gelen Türk diyeyim artık. Aslında hayır. Japonya'da daha mı çok? Japonya'da daha fazla. Japonya'da çok daha fazla bence. Kore'de o kadar değil. Ya da şu var. Japonya'dakiler böyle belli bölgeleri ele geçirmişler, tamam mı? Türk mahallesi gibi bir durum mu var? Aynen öyle. Şimdi Nagoya şehrinde zaten Ordu muhabbeti Abi olarak direkt geçiyor. şey diyorum Ordu, hani Nagoya değil de Ordu orası. Biz Tamam mı? mesela gezgin arkadaşlarla konuşuyoruz. Diyorum ki biz Nagoya'ya gideceğiz diyorum. Aa orada Türk şeyiymiş ya falan diyorlar. Orası o şekilde. Burada da Saitama var. Tokyo'nun hemen dibindeki şehir. Saitama'da keza öyle. Şimdi Güney Kore'de insanlar böyle dağılmış. Hani herkes bölgede değil aslında. Böyle işte şey vardır ya, bir bölgeye gidersin, o bölge artık Türklerin mahallesi gibi olur. Mesela Almanya'da Kreuzberg falan var. Hani böyle hep Türklerin yaşadığı bölgedir. Güney Kore'de öyle bir şey yok. Artık burası Türklerin yaşadığı bölge diyemiyorsun. Türk'le karşılaşabilirsin bir yerlerde ama orada Türk çoğunluk yoktur. Öyle bir durum var. Ama bu arada Güney Kore daha iyi ya. Şöyle bir Yaşama, iş düşündüm de. imkanı olarak mı yaşam olarak mı? İki konuda da. Hem çalışma saati olarak bence Güney Kore daha esnek Japonya'ya göre. Ekonomik olarak da aslında hemen hemen aynılar. Onun için bir şey söyleyemem ama bilmiyorum, belki de Güney Kore'de daha fazla zaman geçirebildiğim için o yüzden belki Güney Kore daha cazip geliyor olabilir. Belki burada çalışma saatleri şimdi burada daha fazla. En azından ben öyle çalışıyorum. Şimdi belki çalışma saatlerim daha az olsaydı, mesela bir 8-9 saat indirgeseydik. Bana biraz daha zaman kalsaydı ve Japonya'da biraz daha fazla zaman geçirebilseydim. Hani işten eve, evden işe muhabbeti olmasaydı. Belki daha şey olabilirdi. Japonya belki biraz daha cazip gelebilirdi. Aslında bu süreç gösterecek biraz daha. Çünkü 8 ay, yaşamak için 8 ay. Henüz çok erken. Bu 8 ay içerisinde tamamen bir koşturma içerisindeydim. Hani Japonya'da pek bir şey yapamadım. Ya gezmek açısından. Tamamen her noktaya bir gideyim bakayım kafası olmadı. Ben şimdi Kore'nin her noktasına, her sokağına girdim. Tamam mı? Böyle baya gezdim ben Güney Kore'yi. Ama Japonya'da henüz buna varamadım. Geldim buraya, iş vizesi yaptırmam lazımdı. Vize sorunum vardı. Turist vizesi olarak alıyoruz çünkü 3 ay. 3 ay vizeyi alıyorsun, uzatmaya çalışıyorsun. Geçici vize veriyorlar sana 2 ay. Sonra işte bunu iş vizesine geçirtmeye çalışıyorum. Hala iş vizesini bekliyorum. Pasaportum onlarda mesela. Hala vize bekliyorum. Muhtemelen 3 ay sürecek dedi. O vize geldikten sonra işte artık diyeceğim ki böyle hani Evet, ben artık keşfetme Japonya'yı zamanı kesinlikle başladı. keşfedebilirim diyeceğim. Hani bir uzaklaşayım gideyim diyeceğim. Bir metroya bineceksin, en son durağına git, nereye gidiyorsa artık, veya bir otostop çek, araba seni nereye götürüyorsa beni oraya götür diyeceğim. Öyle gezeceğim. İmkanlar çok güzel. En basitinden Shinkansen diye bir tren sistemi var burada. Trene bindiğinde birkaç saat sonra seni şehrin, ülkenin diğer ucuna götürebiliyor. Yani o kadar abartmayayım da. Yani buradan Fukuoka'ya 10 saatte falan gidersin. Fukuoka'da diğer ucu oluyor şehrin, Evet. ülkenin. Öyle bir durumu var Japonya'nın. O yüzden keşfetmek için güzel. Ya ülke güzel. Aynı zamanda güvenli. Şurada mesela sokağa çıkıp uyusan kimse gelip sana karışmıyor. Ben Güney Kore'de böyle birkaç şey yaşadım böyle hastalıkla alakalı. Ve hiç el uzatan olmamıştı, tamam mı? Bilmiyorum, belki de şundan dolayı da olabilir. Yabancıyım, korkuyorlar da olabilir. Asya'nın genel kültüründe de o var ama hani kendi vatandaşına da, kendi ırkından olan insana da düştüğünde yardım etmiyorlar. Evet. Bunu gördük biz. Adam hani düşse de biri gidip de elinden tutayım kaldırayım yapmıyor yani. Abi ben Güney Kore'de düştüm. Göbekte düştüm ben bir de, tamam mı? Abi yemin ederim sana bak, üstümden böyle böcekler geçiyor. Ben vücudumu kontrol edemiyordum. Kasılmıştı vücudum böyle. Gözler açık ama şöyle arkaya doğru görebiliyor sadece, tamam mı? Hareket edemiyorum. Üzerimde bir şeyler gezdiğini hissedebiliyorum, tamam mı? Bayağı baygın mı kaldın orada? Evet Ne evet. yaptın? Ya ben o ara birazcık böyle bir hastalık gibi şeyler oldu bende. Hani epilepsi atakları geçirirsin ya. Epilepsi olduğunu zannetmiyorum ama o tarz Öyle bir genelde şey böyle oldu. stresli zamanlarda oluyordu o zamanlar. Neyse o gün yanımdan bak, yemin ederim sana kaç tane insan geçtiğini görebiliyorum, tamam mı böyle? Ayakları görebiliyorum böyle. Abi bir kişi bile ya, ne var? İşte gelip böyle bir doğrultmaya kalkma. Abi üzerinde böcekler geziyor. Bu böcekleri hissediyorum. Ama kalkamıyorum, tamam mı böyle? Sonra işte arkadaşlar geldi. Çünkü ben şöyle o ara işte arkadaşımı eve bıraktım. Hissediyordum, tamam mı, o muhabbetin geleceğini böyle. Hani bir hissedersin, şey olur böyle. Arkadaş var Erol diye. Erol'a mesaj attım direkt. Ben dedim şu anda burada yürüyorum dedim. Birazdan dedim eğer ulaşamazsan dedim direkt bana doğru gel dedim. Ondan sonra pat birkaç saniye yürüdüm, gittim. Sonra işte Erol'lar falan geldi. Ambulans çağırdılar. Ambulansa binmedim. Ambulans paralı diye. öyle geçmişti yani. Kendinden geçiyordu hep her seferinde. Yani Sağlık sistemi nasıl kanka peki Kore'de, Japonya'da çalışan için?
Ben birkaç kez böyle gittim. Biraz saat geç oldu bu arada. Şu an bu videoyu çekiyoruz da saat gece 2. Sen Vesile yastık aramızdan kafanın biraz altına al, orada kısa ünlüydü süreliğine ayrıldı. Finalde gelecek inşallah. Şöyle, Güney Kore'de evet sigortaya birçok şey işliyordu. Ama zaten sigortaların şeyleri vardı, kademeler vardı, işte özel sigorta muhabbeti vardı. Yani onlara göre işte yapıyordum. Bazı sigortalar mesela dişi bile kaplıyorken bazıları kapsamıyordu. O tür şeyler vardı. Güney Kore'ye çok hastane muhabbetine gitmedim aslında. Sadece bir kere bir dişten dolayı gitmiştim. O da kanal tedavisi gibi bir şey ama tam kanal tedavisi değildi sanırım. 8 seans verdi bana. 8 seans boyunca gitmem gerekiyordu. Ben de 7 seans gittim. Normalde sigortam olmasaymış ben o zamanlar işte her seansı 18.000 won falan ödeyecektim. Ama ben sigortalı olduğum için her seansı 1300 won ödedim. Çok iyi. Deli gibi fark vardı. Ve çok iyiydi evet. Hani dedim ki hiçbir şey yani 1300 işte basıyorsun metroya aynı parayı veriyorum. Anladın mı? Öyle Ya bir şey durumda. çok korkutucu oluyor bir de. Hani yurt dışındayken herkesin aklında şu soru oluyor. Herhangi bir sağlık sorunu olduğumda bunu finanse edebilecek durumum olacak mı veya çalıştığım yani sigorta sistemi beni karşılayacak mı diye gelecek insanlarda bu korku da oluyor. O yüzden sordum Şey de biraz var da. yani o gezmek için sadece Hayır, geliyorlarsa. çalışanlar için Ha, diyorum. çalışanlar için zaten sigortaları yapılıyor ya çalıştığı yerlerde. Hani o muhabbet var. Yani resmi olarak çalışıyorlarsa sigortaları yapılıyor zaten. Japonya'da henüz bilmiyorum. Japonya'da bir kez gittim. Sağlık sektörü çok korkutucu. Ben de Pahalı burada kanka dişimi burada. kırdım işte. Orada 15.000 yen falan para verdim ben de. Çok para abi. Abi gerçekten çok para. Yani Ve hani yaptığı hiçbir şey yok. Belki Türkiye'de ben onu yaptırsam belki maksimum 1000 TL'ye patlayacaktı. 1000 TL tutmazdı bile. evet. Ama burada işte mecbur veriyorsun ve hani Dolgu şükrettim ucuza bulduğuma. şey değil mi? Zaten devlet hastanede falan hatta dolgu ücretsiz değil mi? Aynen. Mesela. Evet. O yönden Türkiye çok güzel. Sağlık konusu kesinlikle çok güzel bu arada. Türkiye'deki sağlık sektörünü ben hiçbir yerde görmedim daha Abi gittiğim Japonlar var ya ülkelerde. saç ektirmeye gidiyor. Türkiye'ye mi? Evet. Abi tatilini işte kalacağın yeri, saçı maçı her şeyi koyduğun zaman yine de çok ucuza geliyor bunlar. Evet, ben Burada dedi paranın yarısına her şeyi yaptırmış oluyor. buraya da Hong Kong'dan geliyorlarmış bu arada sağlık turizmine. Ha onu bilmiyordum. Hong Kong'da da çok pahalı. Hong Kong'da işte ben implantı sordum. İmplanta 90.000 TL dedi. Bir tane Bir implanta. diş implantına. Öyle olunca oradakiler de haklı olarak buraya geliyor. 90 bine sen Türkiye'de kaç tane implant yaptırırsın acaba? En az bir 3-4 yaptırırsın ya. En az belki hatta Bence 5-6. 4 taneden fazlasını yaptırırsın ya. 2500 dolar, 2400 dolar falan yapıyorsun. Irmağının akışına. Evet yani baktığın zaman ülkede çok güzel şeyler var bizim ülkemizde ama ilk çıktığım zamanlarda ne kadar dolar ya? 3 müydü? 9 yıl önce mi? Evet yani 3 müydü 4 müydü öyle bir şeylerdi anladın mı? Hani çok bir şey değildi. Ben 1243 liraya bilet almıştım ya. Abi şu an 1200 liraya hiçbir yere bilet Hiçbir şey yok. ya. Şehir değiştiremiyorsun 1200. Peki şeyi sorayım kanka. Şu an sen burada vize için başvurdun. Kore'de de aynı şekilde vize alarak çalıştın 5 Evet. yıl boyunca. Vize süreci zor muydu mesela Kore'de? Yok değil aslında çok kolaydı. Bence Japonya'dan daha kolaydı. Hani orada mesela bana 2 sponsor haftada olan- falan çıkıyormuş diye duydum ben Kore'de iş vizesi. Evet evet şey Ve muhabbeti kesin var. veriyorlar aslına bakarsan. Aynen öyle. Bu biraz da şeyle alakalı sanırım. Şirketlerle de alakalı olabiliyor. Mesela köklü şirketler çok daha rahat alabiliyor tamam mı? Veriyorsun belgeyi hiçbir şekilde sorgusuz sualsiz oradan alabiliyorsun ama şirketine göre değişiyor. Mesela hiç vize almamış bir şirket oluyor. 3 yıldır çalıştırıyor. Vergilerini vermemiş şirketler olabiliyor. Bunlara vermiyor da olabiliyorlar. Anladın mı? Öyle bir durum var. Şanslı. Evet evet. Şirket olmadan peki iş vizesi alabiliyor musun Kore'de mesela? Şirket olmadan iş vizesi alabiliyor musun? Kanka yok ya iş vizesinin her türlü bir şirket Yani olması lazım. sponsorun olması Tabii, gerekiyor tabii, her yani. türlü bir sponsor olması gerekiyor. Japonya'ya şu an kaç aydır uğraşıyorsun peki? Zor mu Japonya evrak istiyor mu senden yoksa onun da süreç nasıl ilerliyor? Kanka Japonya ilk 3 ay zaten şeyim vardı. Yani Normal vizem vardı. turistik vize. Aynen öyle. Ondan sonra işte geçici vize aldım. Sonra Ama bu sürede iş vizesi için uğraşıyorsun aynı zamanda. o kadar süre uğraşmadım aslında iş vizesi için. İş vizesinde sonradan şey yaptık böyle hani biraz daha ağırlık gösterdik. Hani şey çünkü 3 ay çalışayım da sonra bir bakarız muhabbetine bakılıyordu. Ondan sonra işte bu iş vizesi muhabbetinde bu muhabbeti dahil olunca git gel o evrak bu evrak onu getir bunu getir falan filan muhabbeti olmaya başladı. Şimdi bizim patronun haliyle uğraşmak istemediği için avukat tuttuk biz. Hadi. Evet yani çünkü bizim patron şey böyle hani ben gidip uğraşmam kafasından anladın mı? Immigration'a gidemem sen git. Ya abi bir de hani bu evrak kürek işlerinde şey olmuyor. Hani bir kere gideyim bitti olmuyor. Olmuyor kanka. Böyle günde bir götürüyorlar ne bileyim 2-3 güne bir kesin gitmen gerekiyor. Böyle Sürekli saçma düşündü. salak evraklar veriyor. Ve avukatta da aynı şekilde oldu biliyor musun? Hani bu yani avukatla şey yaptık. Ben avukata çok fazla para verdim.
Aslına bakarsan çok fazla para vermedim. Şimdi şey olmasın. Çok fazla para verenler var. Benimki verdim. Onlarla kıyasladığım zaman aslında o kadar yüksek bir meblağ değil. Sonrasında işte avukat diyor ki hani git şunu getir. Bunu getir. Ben de Japonca bilmediğim için şey muhabbeti oluyor. Saço da gelsin. Yani patron da gelsin o da konuşsun muhabbeti oluyor. Ben de konuşuyorum. Çeviri kullanalım diyorum. Hani anlatamam muhabbeti oluyor falan. Bir kere tek gittim, bir kere tek gittim. Her gittiğimde para ödüyorum bu arada avukata. Avukatı bir saate kere kadar tuttun mu bitmiyor yani süreç. bitmiyor. Bir saatlik görüşmesine mesela 5.500 yen para ödüyorsun. Danışmanlık ücreti Evet. gibi. Ben belge götürdüm. Bana dedi ki bir tane belge getireceğim. Ben belge getireceksin dedi. Abi aldım belgeyi gittim. Şey dedi, Saço nerede dedi. Yani patron nerede dedi. Dedim siz sadece belge istediniz dedim. Patron bana öyle söyledi dedim. Telefonda onu arayıp öyle söylemişsiniz belgeyi getirsin diye. Evet ama patronun da gelmesi lazım dedi, tamam mı? Yani dedim belgeyi bırakmak ister misin şimdi dedi. Bırak patronla mı gelirsin yaptı. Dedim bana fark etmez dedim. İstiyorsanız bırakayım, istemiyorsanız sonra getireyim dedim. Tamam belgeyi ver dediler. Belgeyi verdim. 5.500. Ne alaka dedim. Belgeyi alırsam yine 5.500. Dedim siz hiçbir şey konuşmadınız. Sadece belgeyi almak için benden dedim. Beni buraya çağırdınız dedi. 5.500 para mı alıyorsun anasını satayım hani. Ve zaten geleceğim ben sonrasında yine Evet. Yani çağırma abi o zaman. Anladın mı hani? Öyle böyle verdim ama yani yapacak bir şey yok. Çünkü adam birazcık şeymiş hani işin ehliymiş diyorlar. O belge bu belge o konuşma artık her şeyi verdik. Beklemedeyiz. Peki sen ne iş yapıyorsun kanka? Kore'de ne yaptın? Biraz da onlardan bahsedeyim. Hani en sonda en önemli konuya girmişiz gibi oldu ama. Kanka Kore'de ne yaptım? Kore'de birçok şey yaptım aslında. İnşaatta çalıştım, denizde çalıştım, araba ticareti yaptım, kebapçıda çalıştım, temizlik işlerinde çalıştım. 5 yıl sonra uzun süreymiş. evet barda çalıştım. Zaten gezdiğim zamanlarda geziyorken bileklik sattığım zamanlar oldu. Sokakta şarkı söylediğimiz zamanlar oldu. Yani birçok şey var aslında ya. Hani belki saymadığım şeyler bile var yani aralarında. Zor muydu pek kanka? İşveren açısından soruyorum. İşveren sana davranışı nasıldı? Aslında birçoğu çalıştığım işte Türkler dışında geri kalanıyla sanırım iyiydim. Yani Korelilerle ben her zaman iyiydim. Denizde çalışıyorken adam sigarama kadar. Anladın mı? Hani midye topluyorduk. Ha hatırladım söylemiştin. Midye işi yapıyorduk biz. Ama adam her şeyini karşılıyor, paranı gününde veriyor. Abi sabah 6'da gidiyorsun, 12'de çıkıyorduk biz Uzun mesela. seyahat değil yani aslında. Yok ya. Açılıyorsun oradan midyeyi Kanka alıp suya geri atlarsan geliyorsun. su buruna geliyor hani. Öyleydi. Çünkü midyeleri toplamak Gemi için deyince böyle- aklıma böyle büyük Yok. vapurlardan O öyle falan değil geldi. ya. Hani o şekilde değildi. Anladım. Gemi bile değildi yani. Salın üstünde falandık yani böyle öyle bir şey. İnşaatlarda çalışıyorsun mesela Korelilerle. 10 numara. 5 dakikada bir mola veriyorsun abi. Anladın mı? 10 dakika çalıştın mesela 15 dakika mola veriyoruz. 20 dakika çalıştın 25 dakika mola veriyor adamlar. Böyle sürekli içecek, kektir, abur cuburdur onları getirip sana veriyorlar takviye. Hava soğuk mesela teneke jeller var böyle ateş muhabbeti için o jelleri yakıyorlar. Isınıyoruz falan böyle birlikte takılıyoruz falan. Mesela başka ne var diyeyim. Ya birçok böyle işlerde işte temizlik işine mesela binayı temizliyoruz böyle yeni yapılmış bir apartman dairesi var diye mesela orayı temizliyoruz. Adam diyor ki tamam diyor uyuyalım diyor. Bir anda böyle hani. Abi çok rahatlar. Ben kaldırım taşı dizdim. İşi bilmiyorum bu arada. Ben sadece işte o günlük işe gitmiştim. Bir günlük böyle gittim. Kaldırım taşlarını arabaya dizerek evet onların yanına götürüyordum. Bana dedi ki sen de diz. Ne anlarım ben kaldırım dizmekten, hani o taşları dizmekten. Bana şekil gösteriyor tamam mı? Böyle işte pembeler böyle olacak. Beyazlar böyle gelecek falan. Ben bunu yapamam diyorum tamam mı? Yaparsın diyor. Ondan sonra bir başladım. Abi ikinci gün kendi başıma yapıyorum. Üçüncü gün dedim ki ben ustayım. Harbi mi diyorsun? Yemin ederim sana. Adam üçüncü gün bana bıraktı böyle. Abi ben bir yaptım tamam mı? Lan diyorum Fethi. Sana da eseri yapmışsın. Ben yanlış taraftan gelmişim. Yolun... Kanka, Sonra hepsini geri mi çıkardınız? kanka şimdi ne kağıt yaptınız? var ya böyle. Ben alttan böyle bakıyorum ya. Tamam ben böyle geliyorum. Meğer bu kağıdı böyle çevirip böyle başlamam lazımmış. Ben üst tarafa gelecek şeyi alttan getirmiştim böyle taşları tamam mı? Adam geldi böyle. Baktı. Burada diyor bir şey var mı diyor. Evet tamam. Kanka kağıda bir baktı. A noktası B noktası varmış. Şimdi onlar F'yi söylemiyor ya. Peti ya. Tepki direkt bu abi. Sonra ben böyle baktım. Adam böyle elinde çevirince şu fotoğrafa baktım. Oraya baktım. O gün bitti zaten artık. O gün bir şey yapamazdık. Ertesi gün oldu. Ertesi gün bütün taşları söktük. Şey gibi olmuş bu. Bir deli kuyuya taş atıyordu o köyün tamamı çıkarmaya çalışıyor ya. O muhabbete dönmüş. Ya evet ama şöyle bir durum da oldu. Hani o taşları söktük ama o güne ekstra para yazılıyor. Ben ne kadar çalışacağım çünkü günlük para olduğu için ne kadar gelirsem o gün para kazanıyordum. Hani ekstra şey oluyor ama ekstra Sana da giren para giriyor. çıkan bir şey Giren olmadı çıkan yani. bir şey olmuyor aslında. Benim usama da bir şey giren çıkan olmuyor. O da ekstra para alıyor. Sadece şirket zarar etti biraz. Aynen öyle. Zamandan dolayı. Deneyim hepsi bir Ama deneyim. her şeyimiz dört dörtlük değildi o zamanlar maalesef. Güzel hepsi farklı bir deneyim tabii Evet bazen. kanka tecrübe ya. Baksana şu an anı olarak anlatabiliyorum en azından. Bu arada şey değil yani hani bizim burada kurulu düzenimiz var. O yüzden gelemiyoruz demiyorum.
Abi çıkın gelin ya. Peki Vallahi şey var mı Japonya, Güney kanka? Kore yaşasınlar yani. Şey oluyor mu sende? Bu işi Türkiye'de yapsaydım daha rahat ve daha güzel bir hayatım olurdu diyor musun? Yoksa iyi ki gelmişim mi diyorsun? Hani böyle o Türkiye'deki hayat mı buradaki hayat mı şu anda senin için daha cazip? Şöyle söyleyeyim. Yaptığım işin kazancını yani aynı verimi alıp Türkiye'de çalışmamdan bahsediyorsan ve aynı şekilde hani alım gücün de aynı olacaksa diyorsun değil mi? Bu soru bu şekilde aynen, mi? aynen. Yine de Japonya'yı tercih ederdim. Neden diye soracak olursan uzun zaman için söylemiyorum. Ama en azından birkaç yıl olsa Japonya'yı tercih ederdim. Çünkü hani Japonya ya geliş amacım sadece şey değil. İşte burada para biriktirmek muhabbeti değil. Ben zaten gezmeyi seven bir insanım. Ee, evet Türkiye'de bunu yapabilirim. Türkiye'de de gezdim. Ama farklı bir ülkede bunu deneyimlemek istiyorum sadece. Tek derdim para değil gibi bir Umurumda durum değil oluyor. aslında evet. Aynen. Hani sadece farklı yerlere adapte olmak istiyorum biraz daha. O farklı kültürler, farklı insanların içerisinde biraz kaybolmayı hani o kısmı seviyorum biraz daha. Şey değil sadece işte şu an çalışıyorum hiçbir hayatım yok aslında. Evet bunu belki Türkiye'de şu an yapabilirdim. Çünkü burada da öyle bir hayatım yok şu an ama bu geçici işte hani bunu uzun uzun yıllar boyunca şey yapmayacağım. Bu şekilde çalışıp da işte evden işten eve muhabbetini yapmayacağım. Çünkü bu yüzden burada değilim. Sadece bir süreliğine bunu yapmak zorundayım. Kendimi birazcık daha toparlayana kadar. Sonrasında tekrardan devam. Ama şu anda da maddiyat olarak da Türkiye'den daha çok ay sonunda cebinde kalıyordur diye Kesinlikle. düşünüyorum. Her ne kadar harcama yapsam da her zaman Türkiye'den çok daha fazlası kalıyor. Ve burada istediğin her şeyi hadi bugünkü maaşımla şunu alayım diyebiliyorsun. O da çok Evet, güzel bir özellik. araba bile alabiliyorsun. Ya bir Burada aylık arabalar kazancınla- bedava ya. Evet abi bir aylık kazancınla araba alabiliyorsun ya. Hani arabayı aldın tamam mı? Arabanın yanına ekstra bir şey de alabiliyorsun. Tek sıkıntı şu. Benim dikkatimi çeken tabii bu. Kore'de böyle midir bilmiyorum ama park sorunu. Böyle Kanka, bir Kore durum bile böyle. çok rahatsız edici ya. Hani arabayı bir ayda alıyorsun ama hani o arabayı kullandığında aylık şu 4-5 ay arabayı park etsen o 4-5 ayda da arabanın parasını park alanlarını ödüyorsun. Evet kanka. O var ya hani park sorunu var. Mesela benim şu an bir arabam olsaydı benim burada bir parkım yoktu. Ev burada ama benim bir park sorunum olacaktı. Ne olurdu? Şurada 7-Eleven var. Birkaç gün orada idare edebilirdim. Sonra işte başka bir yere Eleven'da giderdim. şikayet mi ediyorlar Şikayet peki? ediyorlar kanka evet. Burada şöyle oluyor park sistemi. Ya oturduğunuz sitede size bir park alanı tahsis ediyor. Park alanı tahsis etmediğinde her sokakta park edebileceğiniz ücret karşılığında tabii. Yerler var. Saati de 5-6 dolar oluyor. Ucuz değil yani. Aynı Ve hani zamanda- günde 24 saat etmen gerektiği için de deli para yapıyor baktığında. Evet aynı zamanda şu da var. Hani kiraladığın dairede bile park ücreti var. Aynen Hani araç alanını yine kiralıyorsun. Aynen. Orada da yine sitenin içinde de kira ücret ödüyorsun otoparka. Evet evi kiraladın bitti muhabbeti olmuyor yani. Ekstra olarak bir de park ücreti ödüyorsun. Öyle bir durum var yani. O yüzden birçok insan bisiklet kullanıyor. Bu arada Ki bisiklette de park sorunu var bu arada. O da çok Aynen saçma. öyle. Eğer park alanına park etmezsen onunla da ceza yiyorsun. Evet, Böyle de bisiklette de bir ceza şey çok durumu var yani. Ben hayatımda gördüysem de hatırlamıyorum şu anda da ilk defa Japonya'da gördüm bu durumu Güney sanırım. Kore'de aynı muhabbet var. Güney Kore'de o çok yaygın park sorunu. Yani kanka çok para ödüyorlar ya park muhabbetine. Ama mesela Güney Kore'de şey yok. Hani apartmanda park yeri varsa ondan ücret almıyorlar. O dahil oluyor ki. İnsaflılarmış. Aynen. Onu da insaflı davranıyorlar sağ olsunlar. Ya bisiklet veya motosikleti kendi kapının önüne bırakabiliyorsun. Onda da problem yapmıyorlar çok böyle. Öyle durumlar. Onun dışında. O zaman ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin Japonya'ya, Çıkın Kore'ye. gelin. Şu an peki senin en sevdiğin ülke neresiydi? Hani bu çalışma olarak sormuyorum bunu. Genel gezimi Genel falan. hissiyat olarak aidiyet olur bu, Abi- ne bileyim mutluluk olur, heyecan olur artık ne dersen. Sanırım Vietnam ya. Aşırı keyif aldım. Her şeyinden. Doğası desen, insanları desen, ucuz. Abi her türlü insanla karşılaşabiliyorsun. Hem Avrupalı olsun hem Asyalı olsun. Yani Vietnamlı olsun, yerel halklı olsun. Hani böyle her şeye de ulaşabiliyorsun aslında tamam mı bir taraftan. Böyle şey görünüyor aslında. Vietnam böyle ucuz ülke gibi görünüyor. Yani işte geride kalmış bir ülke olarak görünüyor ama öyle bir ülke değil bu arada. Vietnam çok gelişmiş bir ülke aslında. Kesinlikle öyle. Amerika ile olan savaştan sonra mesela Güney Kore ve Japonya'nın ardından Asya'da en çok gelişen ülkelerin 3. sırada bu arada. Gelişmekte olan Gelişmekte ülkeler olan ülkelerde. arasındaki top 10'da mı neydi sanırım? Evet, evet. 3'te falandı diye biliyorum. Evet evet. Japonya ve Güney Kore ardından 3. sırada Asya'da. Yani bu baktığın zaman Singapur gibi bir ülke var. Asya'da Malezya gibi bir ülke var. Baktığında Tayland gibi bir ülke var. Hani birçok insan şey sanıyor Vietnam böyle ufak işte arada Fos bir kalmış. şey sanıyor da abi Vietnam değil bambaşka abi. bir dünya ya. Kesinlikle ve Hani Ho Chi Minh var mesela. Ho Chi Minh'de bambaşka bir şey görüyorsun. Ne bileyim Hanoi var. Bunlar büyük şehirlerini sayıyorum da küçük şehirlerinde de çok şey var. Hanoi'de keza öyle mesela. aynen öyle. Abi bir de şeye bakıyorsun yani
kaç yıl oldu savaştan çıkalı bunlar? De. Adamlar savaştan çıktıktan sonra öyle çığır açmışlar ki yani. Bambaşka ya yani. Vietnam kesinlikle yaşayabilirim. Mesela ben hatta Vietnam'dayken biriyle karşılaşmıştım. O da orada öğretmenlik yapıyordu. Sonra başka biriyle karşılaşmıştım. Vietnam biriyle evlenmiş. Orada işte döner satıyordu. Ekstra olarak öğretmenlik yapıyordu. Birçok kişi aslında öğretmenlik yapıyor bu arada Vietnam'da. İngilizce öğretmenliği. Bu arada eğer öyle bir imkanınız varsa Vietnam'a da bence kesinlikle gidin. Hani normalde Vietnam ucuz bir ülke ama siz oraya şey alıyorsunuz, normal bir denklik belgesi alıyorsunuz. Kolay alınıyor bu belge. Bu Evet. belgeyi aldığınızda orada İngilizce öğretmeni veya öğretmenlik yapıyorsunuz diyeyim. Bu öğretmenlik yaptığınızda size dolar bazında bir ücret ödüyorlar ve gayet de iyi bir para veriyorlar. Hem elinize para geliyor, kalıyor. Evet. Hem de Vietnam'da deli gibi bir güzel hayat yaşıyorsunuz. Abi aslında zengin gibi hayat Evet yaşıyorsunuz evet. o Her şey paralarla. çok ucuz çünkü Vietnam'da. Evet. Hani öğretmenseniz eğer yani öğretmenlik yapıyorsanız part time bile çalışsanız maaşının part time çalışsan bile maaşının 1/4'üyle birçok şey yapabilirsin. Sadece 1/4'üyle. Gerçekten birçok şey yapabiliyorsun. Abi kiranı öde, git ye iç, eğlen, başka bir yere 1500 git. dolar falan maaş alıyorlardı değil mi? Yaklaşık. Öğretmenlerden mi bahsediyorsun? Kanka onlar saatlik aslında. Saatlik ücret Ortalama alıyorlar. hani- Şöyle söyleyeyim. 2800 alanında gördüm. 3300 alanında gördüm. 2000 alanında gördüm ama 2000 altında hiç görmedim. 2000 dediğin de bir mükemmel rakam. Sen 1000 dolara krallar gibi yaşarsın Kesinlikle Vietnam'da. yaşarsın bu arada, evet. Hatta 1000 doları bitiremezsin. Öyle bir ülke yani. Kanka Çok 200 güzel. dolar kira ödüyorsun maksimum ya. Şey sorayım, bitireceğim zaten. Az bir şey kaldı. Şu an mesela Japonya özelinde sormuyorum bunu. Yine Asya bölgesi için mi sorayım, Kore için mi sorayım bilmiyorum. Artık sen nasıl algılarsan. Buraya vasıfsız bir insan gelse Okey. ortalama kazancı ne olur ve hani böyle masrafları çıktığında minimum ne kadar kalır? Sonuçta 6-7 yıldır buradasın. Vasıfsız işçi olarak yapabilecekleri işler genelde inşaat işleri falan olabiliyor, restoran işleri olabiliyor. Ama tabii akıllarında bulunması gereken şey de vize ile alakalı bir problem. Onun dışında restoranlarda, inşaat işlerine biraz daha yüklü miktarda para alabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyin yok, vasfın yok. Geldik çalışmaya başladın. Günlük 13.000 yen ila 20.000, 25.000 yen arasında paralar değişiyor. Kaç saat bu? 8 saatlik bir çalışma Bu süresinde. kaç saatlik? Genelde işte saat 7-8 gibi başlıyorlar. Akşam saat 4'e kadar, 5'e kadar, bazen 3'e kadar, 2'ye kadar değişkenlik gösteriyor bu. İşin durumuna göre aslında. Ondan sonra bu da şeyle alakalı. O hani 13 bin ile işte 25 bin arası dedim ya. Burada da işte şoförlüğün varsa şoförler daha fazla para kazanıyor. Hiçbir bilgin yoksa 13 bin, 14 bin, 15 bin civarında başlıyorsun. İşte yıkıyorsun falan filan böyle veya topluyorsun. Taşı toprağı artık neyse. O civarlarda paralar oluyor. Restoranlarda daha çok böyle günlük değil de aylık ücretler oluyor işte. Saatliğe vurduğunda saatlik 1000 yen gibi bir ücret mi? O civarda bir şeyler yapıyor. İnşaatta çalışan. Evet, daha fazlası da yapabiliyor. Ama restoranlarda biraz daha şey oluyor tabii. Restoranlar aylık çalıştırdığı için onlarda biraz da böyle şey 250 bin ila 350 bin, 400 bin civarlarına kadar böyle çıkıyor o Çok fiyatlar iyiymiş. aylık. Çok evet iyi. evet. O şekilde 12 saat çalışıyorsun, 13 saat çalışıyorsun tabii. Bunu da cevapladığımızı varsayıyorum ve final sorumuza geçiyoruz. Kira. Nasıl peki kanka kiralar genel olarak? Çalışan için zorluyor mu? Yoksa aldığın maaştan sonra yıpratmıyor mu seni? Şöyle, tabii metropoldeyiz. Yani şu an Benimki İstanbul'dayız diyebiliriz. Aynen, İstanbul'dayız. Şimdi İstanbul'da merkez noktalar neler var? Mesela Şişli Mecidiyeköy'ün Bu arada arabası var. şu an şöyle söyleyeyim. Fetih şu anda Kadıköy gibi bir yerde yaşıyor aslında. Aynen öyle. Ve Bayağı kiran ne merkez. kadar şu an mesela? Yen olarak söyleyeceğim Evet. bunu. 95 bin yen. Peki mesela normal Pendik ne bileyim veya öyle bir yerde kalsan ne kadar olurdu? 30 bin, 40 bin. 40 bin yene burada ev bulabiliyorsun. Çok iyi. Aynen. Ve 200 bin maaş aldığını varsaydın en kötü versiyonda. hı. 40 bin 1/4 yapıyor maaşının ve sana yine çok iyi para kalıyor. Bu arada aylık 50-60 bin yene de çok rahat bir şekilde yemek işinizi halledersiniz. Evet. Yani Hallederler. maaşının yarısı her türlü sana kalabiliyor. Doğru. Şimdi ben 95 bin kira ödüyorum. Ama şöyle bir durum var. Evi tutmak çok başlı başına. Hani başlı başına o ayrı bir dert zaten. Japonya için söylüyorum. Güney Kore'de daha kolay bu işler ama Japonya'da çok zor. Yani ben kira 93 bin ödüyorsam ben bunun işte 4 katını 5 katını eve girerken ödüyorum. Ve bunun ne kadarını geri alacağım? Sadece 70 binde falan sanırım. Onun dışında da Güney Kore tabii daha rahat bu konuda. Hani Japonya, Güney Kore'de ev tutmak Konaklama rahat. daha mı hesaplıydı? Aldığın maaşa göre oranladığındaki süreci söylüyorum. Orada aldığım maaşı göre hesaplarsak maaşının 1/4'ini yani 3 falan sana kalıyor ya. Hani, Minimum. evet o 4'te kalıyor 3 abi. çok iyi rakam Çok abi. iyi rakam. 3 kalıyor sana yani. Kirayı çıkarttığın zaman. Bayağı iyi ya.
Yani yeme vırtı zırtı Yemeğim tüm yok. giderlerini çıktığında neredeyse yarısı kalıyor. Senin için söylemiyorum. Genelleme yapıyorum Evet şu evet. anda. Ben kendimden örnek vereceğim abi. Benim yemeğim yok. Mesela ben bir restoranda çalışıyorum. Mesela öyle bir karınız olabilir mesela restoranda çalıştığın zaman. O da güzel Yemeğe avantaj. para yani. gitmiyor abi. Yol desen zaten bir durak ötede benim çalıştığım yer. Yoldan da kaytarabilirim 15 dakika yürüyerek aslında. Faturalar olsun hani 5 bin 10 bin arası bir şey gelsin. Ekstra harcayan hiçbir şey yok. Çok iyi. Şu an 100 bin aslında çok rahat bir Çok şekilde iyi. hayatta Evet kalıyorsun. evet aynen öyle. Hani yüksek olmasına rağmen beni çok rahat bir şekilde hayatta tutuyor. Teşekkür ederiz tüm bilgilerin ve bizimle vakit ayırıp sohbet ettiğin için. Rica ederim. Ya benim için aynı zamanda hani muhabbet etmeyi zaten daha öncesinde söylemiştim. Ben muhabbet etmeyi seven bir insanım. O yüzden benim için de iyiydi. Ya zaten bizim bu bölümü yapış amacımız biraz daha böyle kendi aramızdaki sohbeti size de yansıtıp biraz bilgi almak. Sizin de böyle merakınız varsa bu merakı gidermekte. Birazcık alışveriş oldu işte. Evet. Öyle bir şeyler oldu. Umarım bölümü beğenmişsinizdir. Şimdilik bölümü burada noktalıyoruz. Kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yorum da yaparsanız mutlu oluruz. Bir sonraki bölümde Görüşmek üzere.